oralarda. Denizin içinden röportaj. Dün gece Çanakkale'de kaldık. Biraz hava kararmıştı geldiğimizde. Güzel bir yer. Tepedeyiz. Böyle. Ne Özgürlük Parkı'ydı buranın adı. Yeşil. Tabii bizim, gerçi büyük karavanlar da kalabilir. Bizim karavan küçük olduğu için rahat kalabildik. Tek problemi hafif rampaydı bizim kaldığımız yer. Onun için böyle bir sarhoş sürücü modunda park etti Haluk arabayı. Önünde arkasında araba vardı. Fark edilmiyordu ama sabah uyandığımızda bu halde yolun ortasında bulduk arabayı. Komik oldu birazcık. Aslında şey de var. Yani şöyle biraz döndüreyim. Burada daha düz yerler de var ama biz akşam geldiğimizde çok doluydu buralar. O yüzden düzgün bir şekilde park edemedik. Ama büyük bir karavanda bile eğer yayılmayı düşünmüyorsanız sadece uyumak için gayet güzel ve güvenli. Çünkü parkın bekçileri de var. Evet, biz akşam hem kapı camı hem normal camımız açık olarak uyuduk. Gayet güvenliydi, hiçbir sorun yoktu. O kadar güzel esiyordu ki İzmir'den sonra böyle ilk defa deliksiz sabaha kadar rahat rahat uyumuşuz. Evet, Özgürlük Parkı'nın tuvaletleri de çok güzel. Evet, ayrıca tuvaletleri de çok temiz, pırıl pırıl tuvalet kağıdı vesaire her şey var. Gayet güzel. Bizim arabamızda tuvalet var biliyorsunuz ama gene de orayı kullandık, gayet iyiydi yani. Tavsiye ediyoruz. İşte karavanın güzelliklerinden biri. Feribotta karşıdan karşıya geçerken acilen su demleyip çayını yapıp termoslara doldurup sonra içebiliyorsun. Denize karşı manzaralı. Şu anda Çanakkale'den Eceabat'a geçiyoruz değil mi? Kilitbayır'a geçiyoruz. Kilitbayır'dan da ondan sonra Gökçeada'ya doğru ilerleyeceğiz ve Gökçeada feribotuna tekrar bineceğiz. Kötü yanı eskiden bu taraftan bilet alıyordunuz Çanakkale'den ve tek biletle karşıya kadar geçebiliyordunuz. Bu sene inanılmaz bir zam gelmiş. 64 lira şimdi Kilitbayır'a geçmek için verdik. 75 lira da oradan Gökçeada'ya geçmek için ayrıca verecekmişiz. Geçen sene Gökçeada'ya geçiş 1 lira farklıydı sadece. 1 liradan 75 liraya çıkmış yani. Feribotumuz geliyor. Gökçeada'ya çıkacağız. Ne düşünüyorsunuz bu konuda? Çok pahalı, çok pahalı. Ya geçen sene ucuz geldiğimiz için pahalı geldi bana. Yoksa çok pahalı değildi. 2 sene önce evet. 2 sene önce çok ucuzdu. Bu kadar zam gelmedi. 1 liraya 75 lira biraz fazla zam oldu. Onu da yani bizimkini kamyonet zannettiler. Karavanlar aslında 110 liraymış. Adam önce 75 dedi. Biz karavan deyince 110 dedi. Sonra siz de sen duymamış ol dedik. Peki dedi. 75 aldı yani. Yoksa 110 verecektik. Ya neyse, karavanla buraya gelmek isteyenler bilsinler. 110 liraya buradan karşıya geçebiliyorsunuz. Değer mi? Değer. Günübirlik geçmeye değmez. Günübirliğe değmez. Orada gidip bir 15-20 gün kalmak lazım. En azından 3-4 gün kalmak lazım. İşte deniz işletmelerinin kullandığı elektrik giriş aparatı. Ve şimdi size şöyle gösterelim. Bu da Homya işletmelerinin kullandığı elektrik aparatı. Görüyorsunuz aynı. Sadece biraz daha küçük bizimki. Yani deniz kıyısında da iş görebilen bir şey. Normalde 20-25 liraya alınabilecekken, bilmiyorum daha pahalanmıştır tabii, biz aldığımızda öyleydi. 100 küsür euroları almanın hiçbir anlamı yok. Bu sefer de ben saçlarımı toplayacağım. Biz gene her zamanki gibi herkesin gittiği yerleri tercih etmeyen bir çift olarak Gökçeada'nın arka yollarını keşfediyoruz. Böyle daracık yollardan tek arabalık. Karşıdan araba geldiği zaman kenara çekilip ona yol vererek ilerliyoruz. Anakara'nın haricinde ada olarak Türkiye'nin en batı ucu Uğurlu. Şimdi Uğurlu köyüne doğru gidiyoruz. Ne düşünüyorsun Gökçeada konusunda? Gökçeada güzel ama çok çorak kalmış bir köy. Güneydoğusu çok kalmış. Çorak olmuş. Bir de ilk 2 sene önce gelmişiz. Acayip kalabalık şu anda çünkü. Tıklım tıklım. Yani herkes maskeli evet ama çok kalabalık. Gökçeada'da kaldığımız kamp alanı böyle bir yer. Karavanlar da var. Çadırlar da var. Bol bol keçi var. Keçiler arada bir iniyorlar aşağıya.
Hatta şimdi sesleri geliyor uzaktan. Ha, geliyorlar. Gökçeada'nın keçileri çok. Her yerdeler. Elinizden bir şeyler de yiyorlar. Homi de burada. Sana da vereceğim. Bir dakika. Gel şöyle. Deniz gördüğünüz gibi hemen karşıda, denize girdik bol bol. Hayat her zaman günlük güneşlik olmuyor karavan hayatında. Ben burada kamp yerimizi beklerken Haluk gitti, karavanın depolarını boşalttı ve su deposu boşalmıştı. Ona su doldurdu geldi. Gel gel gel. Evet, Sherlock da benim yanımdan kaçmıştı. Babasının peşinden koşmuş, yakalamış onu. Kolay oldu mu su doldurmak? Normal. Ama bayağı uzağa gittin galiba. Yakınlardakiler vermediler. Evet, su bulmak biraz bazen zor olabiliyor. Sherlock, sen beni niye bırakıp kaçtın? Babanın peşinden gittin. Bayağı bir kovaladı seni galiba. Şimdi size Haluk su doldurup geldikten sonraki karavanın halini göstereceğim. Zannedersiniz ki içeride deprem olmuş. Arkada su hortumlarını aramış. Minderleri dağıtmış. Onun haricinde o kadar hızlı gitmiş gelmiş ki fenerler kırılmış. Her şey yerlerde. Karavan hayatının bazen kötü yönleri var dedik ya. İşte bunlar da kötü yönleri. Bir anda ortalık dağılıyor ve deprem etkisi yaratıyor. Şuradan görebiliyor musunuz? Benim kafamda bir tane action cam var. Çok soğuk. Hadi bir cüce alalım. Nerede? 1, 2, 10. Ben kıyıya doğru yüzmeye niyetliyim. Hoşuma gitmiyor böyle çok açılmak. Bırak beni git. Ha? Beni bırak git. Seni bırakmıyorum. Gel sen benden hızlı yüzer. Geliyorum. Paylaşımlarla denizden sesleniyor. Bugün Gökçeada'da Gizli Liman'da denize giriyoruz. Şu anda arkamızda Yunanistan var. Arkamıza çekince arka tarafta orman. Ormanın hemen en ucundaki ağaçların altında Homi ama buradan görünmüyor. Ve sahil. Şezlong ve şemsiye kiralanmayan yerden girdiğimiz için bizim girdiğimiz yer en sakin yeri sahili. Geri kalan yerler birazcık kalabalık olabiliyorlar. Sağ tarafta bir tane kafe ve önünde şezlonglar, sol tarafta 3 tane kafe ve önünde şezlonglar. Burası bizim gizli limanımız. Karşısı orman. Ormanın altında tam şu ucu kırmızı görünen arabanın arka tarafında Homi var. Bizim kampımız orada. Böyle sahilde kafeler var, şezlonglar var, çadır isteyenlere çadırlar var. İleride bir tane inşaat var, bir tane otel olacak. Ama şu ana kadar gördüğümüz Gökçeada'nın en sakin limanı burası. Bizim girdiğimiz yer zaten şezlonglu vesaire olmadığı için daha da sakin bir yer. Çünkü insanlar şezlong ve şemsiye istiyorlar. Bizim öyle bir ihtiyacımız yok. Direkt denize atlıyoruz. Deniz de bugün nereye isterse götürüyor. Bazen sağa, bazen sola. Bugün kendimize göre sağa, yani karaya göre sağa doğru çekiyor. Önce denizde döne döne
Fotoğrafı kadar güzel oluyormuş. Evet, deniz röportajı. Başka yapan var mı deniz röportajı? Yok. Bir. Çaylak gidiyorlar. Yalnızca çaylak ihtiyarlarda. Denizin içinden röportaj. Sevgili vatandaşlarım. Abone olmayı unutmayın. Bir de bir de. Bir de çan işaretini tıklayıp videolardan haberdar olmayı unutmayın. Bir de bizi paylaşmayı unutmayın. Size bunu size bunu denizin içinden söyleyecek başka da kimseyi bulamazsınız. Üstüne Kolluklarıyla. Kolluk ama kollukların altında paletleri de var. Ne haber? Bakayım. İşte. Bak paletlere bak paletlere. Denize güvenlik önlemini alıp denize girdim. Kolluklar neyin nesi? Takipçilerimiz olmasın diye kolluk denize giriyoruz. Kamera denizin dibini boyamasın diye. Wow. Kendim hani bir şey işte tam verdim. Bir dakika. Takipçilerimizle birlikte bulabilir miyiz? Hadi 1, 2, 3. Buyur. Ve bizi izlemeye, bizi takibe devam edin. Hoşçakalın.